sadece savaşın cephede değil, Washington'ın koridorlarında da tansiyonu yükselttiği görülüyor. Cumhuriyetçi senatör Lisa Murkowski, Trump yönetiminin kongreyi bilgilendirmeden yürüttüğü bu operasyona karşı bayrak açıyor. Murkowski milletvekillerine savaşa devam mı, tamam mı noktasında oylamaya zorlayacak bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu durum seçim öncesi Cumhuriyetçi Parti içinde ciddi bir çatlak örneği. Son olarak da Axios'un Pentagon yetkililerine dayandırdığı habere göre Hark Adası, Larak Adası ve Abu Musa Adası'nın işgali veya blokajı masadaki 4 ana seçenekten biri. Ayrıca nükleer tesislerdeki uranyumu emniyete almak için kara operasyonu planlarının hızlandığını, ancak bunun şu an için varsayımsal olarak nitelendirildiği doğrulanmıştır diye ajanslara haber geçtiğini de son olarak eklemek istedim. Dünyada silahlar konuşurken Amerika'nın kendi iç güvenliğinde ise büyük bir yönetim krizi baş gösteriyor. Amerika'da havacılık sisteminde eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşanıyor. Federal hükümetin İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki siyasi kördüğüm artık terminallerin güvenliğini bir pamuk ipliğine bağlamış durumda. 14 Şubat'tan bu yana maaş alamayan 50.000 TSA memuru sistemi terk ederken havalimanlarındaki boşluğu da silahlı ICE ajanları doldurmaya başladı. Atlanta'dan Phoenix'e kadar Amerika'nın en kritik terminallerinde artık çelik yelekli göçmenlik polisleri kimlik kontrolü yapıyor. Sivil seyahat özgürlüğü Washington'daki bütçe krizinin kurbanı mı oluyor? Biraz bu haberle ilgili detaylara geçeceğim. Krizin temelindeki rakamlar sistemin neden çöktüğünü gözler önüne seriyor aslında. İç Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesinin kongredeki göçmenlik yasası anlaşmazlığı nedeniyle kesildi. Tam 41 gündür 50.000 TSA memurunun tek kuruşluk almadan çalışmasına neden oldu. Sadece pazar günü memurların %11'i hastalık izni kullanarak işe gelmedi. Çünkü grev federal çalışanlar için yasak. Havacılık güvenliğinin bel kemiği olan TSA'dan bugüne kadar 480'den fazla memur resmen istifa etti. New York'taki havalimanları en yüksek devamsızlık oranlarıyla tarihin en uzun güvenlik kuyruklarına sahne oluyor. TSA Vekil Başkanı McNeil, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Komitesi'nde sistemin çöktüğünü şu sözlerle açıkladı. Amerikan havalimanları şu an 24 yıllık TSA tarihinin en yüksek bekleme sürelerini yaşıyor. McNeil bazı terminallerde bekleme süresinin 4,5 saati 5 saati aştığını ve memurların %50'ye yakınının maaş alamadıkları için işe gelemediğini vurguladı. İşte bu boşluğu kapatmak için Trump yönetimi hafta başında radikal bir adım atmıştı ve ilk etapta yaklaşık 150 ICE ajanı sürdü. Ancak çarşamba günden itibaren ajanların görev tanımı değişti. Artık sadece koridorda devreye atmıyorlar. ICE ajanları artık bizzat kimlik okuyucuların başında duruyor. Yolcuların bilgisayardaki verilerini doğruluyorlar ve ardından onları tarama cihazlarına yönlendiriyor. Bizzat bavul bantlarını yönetiyorlar. İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü ise bu ajanların TSA eğitimi aldığını savunsa da sivil bir terminalde silahlı göçmenlik polislerinin kimlik sorması toplumsal bir paniği de tetikliyor. Haliyle yolcular da tedirgin tabii. Özellikle göçmen kökenli yolcular sadece uçağa binmek isterken bir doğum belgesi sorgusuyla karşılaşmaktan ya da sıradan çıkarılmaktan korkuyor. Ulusal Göç Yasası Merkezi'nden gelen tepkiler ise oldukça sert, çünkü halkın bir yıldır mahallelerinde terör estirmesini izlediği ICE ajanlarının şimdi havalimanlarında kimlik sorması kabul edilemez, bu bir hakarettir diyorlar. Demokrat milletvekilleri ve memur sendikaları da bu hamleyi kaos yaratan ve yararsız bir adım olarak görüyorlar. Son olarak krizin çözümü için sistemin tüm paydaşlarından ortak bir bildiri yükseliyor. Pilotlar Birliği'nden Airbus'a, uçuş görevlilerinden hava trafik kontrollerine kadar 50 farklı kuruluş ortak bildiri yayınladı. Sistem kırılmadan kongre lütfen harekete geçsin şeklinde.